Barcelona'yı şampiyon yapan Rijkaard, Real Madrid'i zirveye çıkaran Del Bosque, dünyanın en büyük teknik direktörü Mourinho. Ve evet, hepsi Türkiye'ye geldi. Peki ne oldu? Bugün Avrupa'da kupa koleksiyonu yapmış bu dev isimlerin neden Türkiye'de çuvalladığını anlatacağız. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Video fikirleri için yorumlarda buluşalım. Avrupa'da adı mucizevi başarılarla anılan Hollandalı Guus Hiddink, PSV Eindhoven'ı üst üste 4 yıl lig şampiyonluğuna taşıyıp 88'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı. Ayrıca 98 Dünya Kupası'nda Hollanda ile ve 2002'de Güney Kore ile Dünya Kupası yarı finali görmek gibi olağanüstü başarıları vardı. 90 yılında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçtiğinde ilk maçında ligde Aydınspor'dan 6-1 gibi sansasyonel bir yenilgi almıştı. Takımı bazen farklı galibiyetler alsa da hemen ardından beklenmedik mağlubiyetler yaşıyor, istikrarsız bir grafik çiziyordu. Bu dalgalanmalar Hiddink'in disiplinli sistemiyle takımın yapısı arasında bir uyumsuzluk olduğunun sinyalleriydi. Sezon ortasında alınan kritik bir Beşiktaş yenilgisi bardağı taşırdı ve yönetim Hiddink'in görevine son verdi. Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir hocanın Türkiye'de ilk denemesi böylece hüsranla bitti. Hiddink yıllar sonra 2010'da bu kez Türk milli takımının patronu olarak geri döndü. Euro 12 hedefiyle başlayan görevinde takımını turnuvaya götürmeyi başaramadı. Özellikle kadro tercihleri nedeniyle yerel basın ve kamuoyu tarafından sıkça eleştirildi. 2011'de Hırvatistan'a karşı play-off eşleşmesinde alınan ağır yenilgi sonrası Hiddink adeta hedef tahtasına kondu. Nitekim Euro 2012'ye gidemeyince Türkiye Futbol Federasyonu faturayı Hiddink'e keserek sözleşmesini feshetti. Hollandalı teknik adam basın toplantısında bu sonucu başarısızlık olarak görmediğini söylese de kamuoyu aksini düşünüyordu. Hiddink görevi bırakırken Türk futbolundaki yapısal sorunlara da dikkat çekti. Altyapıya gereken önemin verilmediğini, sabırsız bir başarı isteğinin hakim olduğunu vurgulayıp, Türkiye'de kimse kendini kandırmasın, altyapıya verilen değer yok sözleriyle sistem eleştirisinde bulundu. Genç Joachim Löw, 98-99 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaparken, ileride Dünya Kupası kazanacak bir hoca olacağını kimse tahmin edemezdi. 90'ların sonunda henüz 38 yaşında genç bir teknik adam olan Joachim Löw, Stuttgart'ı 98 Kupa Galipleri Kupası'nda finale taşıyarak adını duyurmuştu. Bu başarı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dikkatini çekmiş ve disipline verdiği önemle tanınan başkan, Löw'ü 98-99 sezonu için takımın başına getirmişti. Alman hoca yönetiminde Fenerbahçe ilk yarıda güzel futboluyla liderliği yakaladı. Devre arasında sözleşmesi hemen uzatıldı ve artık Fenerbahçe'de istikrar dönemi başlıyor mesajları verildi. Ne var ki ligin ikinci yarısıyla beraber işler tersine döndü. Takım peş peşe sakatlıklarla sarsıldı, iyi gidiş durakladı ve liderlik kaybedildi. Aziz Yıldırım her ne kadar kamuoyu önünde Löw'ün arkasındayız dese de arka planda ünlü eski futbolcu Rıdvan Dilmen'le görüşmelere başlamıştı. Sadece 15 gün sonra sezon bitmeden Löw görevden alındı ve yerine Rıdvan getirildi. Genç Alman hocaya ise sözleşme tazminatı ödenmedi. Löw alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvurmak zorunda kaldı. Bu olay, Türk futbolunda o dönemde kurumsallaşmanın ne kadar eksik olduğunu da gözler önüne seriyordu. Löw, Fenerbahçe'den ayrıldığında belki başarısız addedilmişti. Ancak ilerleyen yıllarda Almanya milli takımıyla 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanarak kalitesini ispatlayacaktı. Fenerbahçe dönemine baktığımızda ise yönetim sabırsızlığı ve kulüp içi çalkantılar nedeniyle Löw'ün potansiyelini gösteremeden Türkiye macerasını sonlandırdığı söylenebilir. 90'ların başında Parma kulübüyle destansı işler başaran İtalyan Nevio Scala, Avrupa'da kazandığı kupalarla tanınıyordu. Scala, Parma'yı küçük bir kulüpten Avrupa devi haline getirirken, 92'de İtalya Kupası, 93'te Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa, 95'te de UEFA Kupası zaferlerine ulaştı. Bu başarılarla Parma mucizesinin mimarı unvanını alan Scala, 2000 yılında büyük umutlarla
Beşiktaş'ın başına getirildi. Scala'nın Beşiktaş serüveni parlak başladı. Takım onun yönetiminde Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Moskova ve Levski Sofya'yı yenerek gruplara kaldı. Bu sonuçlar taraftarı heyecanlandırdı. Pascal Nouma ve Miroslav Karhan gibi transferlerle sezona iddialı giren Beşiktaş ilk aylarda umut vermişti. Bahar aylarıyla birlikte tablo tersine döndü. Mart 2001'de gelindiğinde Beşiktaş lig yarışından kopmuş, Avrupa'da ise ağır hezimetler yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi grubunda Leeds United'dan 6 gol, Barcelona'dan 5 gol yiyerek tarihi yenilgiler aldı. Bu skorlar, Scala'nın savunma planlarının Türkiye şartlarında işlemediğinin en acı kanıtıydı. Avrupa'da kupalar kaldırmış bir hocanın takımı, bir ay içinde üst üste farklı yenilgiler alınca yönetim harekete geçti ve Scala ile yollar ayrıldı. Don Vicente lakaplı Vicente Del Bosque, Real Madrid'i çalıştırdığı 99 ile 2003 yılları arasında 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan ve sonrasında 2010'da İspanya'ya Dünya Kupası, 2012'de Avrupa şampiyonluğu kazandıran efsane bir teknik adamdır. Böylesine görkemli bir CV'ye sahip Del Bosque, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçtiğinde hem Türkiye'de hem İspanya'da bu karar ustalık eseri bir hamle olarak nitelenmişti. İspanyol basını Del Bosque'nin Beşiktaş için büyük şans olduğunu yazıyor. Siyah beyazlı taraftarlar ise Mircea Lucescu'nun bıraktığı yerden takımın zaferlere devam edeceğini umut ediyordu. Ne var ki sezon başlayınca işler beklendiği gibi gitmedi. Del Bosque, İstanbul'da ilk kez ülkesinden dışında bir takım çalıştırmanın zorluklarıyla karşılaştı. Ligin ilk 7 haftasında Beşiktaş sadece bir galibiyet alabildi ve 8. hafta sonunda takım 6 puanla 14. sıraya kadar geriledi. Bu Beşiktaş tarihinin en kötü lig başlangıçlarından biriydi ve daha ilk aylardan yönetimde ve tribünlerde homurdanmalar başladı. Oysa Del Bosque'nin Real Madrid'de de benzer bir deneyimi olmuştu. 2001 ve 2002'de Madrid ilk haftalarda düşme hattına yaklaşsa da Başkan Florentino Perez ona sabır göstermiş ve takım sezonu toparlayıp 3. bitirmişti. Beşiktaş'ta ise tam tersi oldu. Sabır çabuk tükendi. İspanyol hoca Ocak 2005'te görevden alındığında Türkiye'de sabır eksikliği var diyerek serzenişte bulundu. Hatta son 9 maçın 7'sini kazandık, 2'sinde berabere kaldık. Sanırım Türkiye'de sabır eksik sözleriyle kovulmasını eleştirdiği bilinir. 2000'lerin ortasında Barcelona'nın teknik direktörü olarak 2006'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve total futbol mirasını sürdüren Frank Rijkaard, 2009 yılında mükemmel bir seçim olarak Galatasaray'ın başına geçtiğinde camiada büyük heyecan yaşanmıştı. Del Bosque bile o dönem Galatasaray için mükemmel tercih diyerek Rijkaard'a övgüde bulunmuştu. Hollandalı çalıştırıcı göreve başlar başlamaz Elano Blumer ve Abdülkader Keita gibi önemli transferlerle kadroyu güçlendirdi. İlk sezonunda Galatasaray ligde şampiyon olamasa da yarışın içinde kaldı ve yönetim ona güvendi, görevde tuttu. Ne var ki ikinci sezonda sabır hızla tükendi. 2010 ile 2011 sezonuna Galatasaray kötü bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de alınan peş peşe yenilgiler ve Avrupa Ligi ön elemesinde mütevazı Karpati Lviv'e elenilmesi bardağı taşırdı. Özellikle Karpati faciası Avrupa'dan erken vedanın yarattığı hayal kırıklığıyla yönetimin tolerans sınırlarını zorladı. Ligde de işler yoluna girmeyince Ekim 2010'da Hollandalı hocanın görevine son verildi. Jose Mourinho ismi 2000'lerin başından beri dünya futbolunda başarıyla eşanlamlı. Porto ile 2004'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp mucizeye imza attı. Chelsea'ye 50 yıl sonra Premier Ligi şampiyonluğu getirdi. Inter'le 2010'da Şampiyonlar Ligi dahil üçleme yaptı. Real Madrid'de La Liga şampiyonu oldu. Avrupa'nın 4 büyük liginde şampiyonluk yaşamış tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Kendisini The Special One ilan eden Mourinho, başarılarla dolu kariyerinde sayısız kupa madalya kazandı. 2010'ların sonuna doğru biraz düşüşe geçse de 2022'de
Roma'ya Avrupa Konferans Ligi'ni kazandırarak hala kupalara ambargo koyabildiğini gösterdi. Yani Mourinho'nun Avrupa'da kazanmadığı kupa, kırmadığı rekor kalmadı desek yeridir. İşte bu muhteşem kariyerin sahibi Mourinho, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin başına geçtiğinde taraftarlar bayram etti. Özel biri artık Süper Lig'deydi. Mourinho gelişiyle ülkede manşetleri süsledi. Herkes artık Fenerbahçe hasret bitirecek diye düşünüyordu. Nitekim Mourinho takımı belirli bir standartta oynattı. Fenerbahçe sezon boyunca zirve yarışında kaldı. Fakat Galatasaray'ın çok güçlü olduğu sezonda Mourinho'nun Fener'i 2. sırada kaldı ve şampiyonluk hasreti yine son bulmadı. Üstelik Türkiye Kupası veya Avrupa'da da eli boş kaldı. Yani sezonu kupasız tamamladı. Mourinho kariyerinde ender rastlanan bir tabloydu. Ligde özellikle derbi maçlardaki başarısızlıkları dikkat çekti. Beşiktaş'a karşı 2 derbiyi de kaybetti. Galatasaray ile 3 kez karşılaşıp galip gelemedi. Sezon sonuna doğru bazı taraftarlar Mourinho'yu istifaya davet etmeye başladı bile. Bir sezon daha devam edecek olan Mourinho, şimdiden başarısız kariyerli hoca klasmanına girdi. Fakat gelecek ne getirir bilinmez. Anlattığımız tüm yabancı teknik direktörlerin öyküsünde her ne kadar farklı detaylar olsa da ortak paydalar açıkça görülüyor. Birincisi sabır ve zaman eksikliği. Hemen hepsi Avrupa'da başarılar elde etmiş bu hocalara Türkiye'de yeterli tolerans tanınmadı. Del Bosque'nin dediği gibi Türkiye'de sabır eksik olması. Uzun vadeli proje istemeyen bir futbol kültürü bu büyük isimleri kısa sürede tüketti. İkinci ortak nokta kültürel adaptasyon sorunları. Çoğu dil bilmeden veya yerel yardımcılar olmadan geldi. Hem saha içinde oyuncularla hem de saha dışında basın ve taraftarla sağlıklı iletişim kuramadılar. Prandelli'nin itiraf ettiği kültür şoku neredeyse hepsinin başına geldi. Bu hocalar öyle büyük isimlerdi ki kamuoyu onların sihirli değnekle anında başarı getireceğine inanıyordu. Oysa futbol isimlerle değil sahada oynanarak kazanılıyor. Büyük isimler bekleneni veremeyince hayal kırıklığı da o oranda büyük oldu. Dördüncü ortak payda taktiksel uyuşmazlık ve ligin dinamiklerini küçümseme. Birçoğu kendi futbol felsefesini olduğu gibi uygulamaya çalışırken Süper Lig'in farklı karakterini hesaba katmadı. Tüm bu yaşananlar Türk futbolunda önemli dersler olarak kayda geçti. İronik olan Türkiye'de başarısız sayılan bu hocaların bir kısmı ülkelerine dönüp yine başarılı oldular veya zaten göğsünde madalyalarla gelmişlerdi. Demek ki sorun onların yetersiz oluşu değildi, ortamın onlara uygun olmayışıydı. Bir anlamda terzi kumaşa uymadı, kumaş terziye misali bir durum söz konusuydu. Süper Lig, kendine has koşulları, stresi, medya baskısı ve taraftar profiliyle gerçekten farklı bir arenaydı. Bunu yaşayarak gördüler. Belgeselimizin sonunda belki de şu soruyu sormak gerek. Suç kimde? Avrupa'da kupa kaldırmış bunca isim mi birdenbire futbolu unuttu? Yoksa Türkiye'ye özgü yapısal sorunlar mı onları başarısız gösterdi? Cevap muhtemelen ortada bir yerde. Hem teknik direktörler Türkiye'yi hafife aldı hem de Türk futbol düzeni onlara sabır göstermedi. Ortaya da bu liste çıktı. Yine de her biri bıraktıkları anılarla Türk futbol tarihinde iz bıraktı. Büyük umutlarla gelip hayal kırıklığı yaşayan bu hocaların öyküleri, Türk futbolunun belki de kendi değerine dönmesine vesile oldu. Son 15 yıldır Süper Lig şampiyonluklarını hep yerli teknik direktörlerin kazanması tesadüf değil. Görünen o ki, Türkiye'de başarı formülü dışarıdan yıldız ithal etmek yerine içeride yıldız yetiştirmekten geçiyor. Aragones, Schuster, Prandelli gibi niceleri bu listeye girebilir. Sizin de aklınıza bu listeye girebilecek teknik direktörler gelirse yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi teknik direktör sizce neden olmadı? Mourinho gitmeli mi? Kalmalı mı? Bu tarz videoların devamı için abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.